Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Vestel Smart TV'lerde ilk kurulum yani fabrika ayarlarını sıfırlama işlemi nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar Home tuşuna basıyoruz. Daha sonra buradan çıkan ekrandan şöyle aşağı doğru kaydırıyorum ve kurulum yazan yere şu şekilde gelmem gerekiyor. Daha sonra ok tuşuna bastım. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi sağda bir panel açıldı ve ilk kurulum yazan yere gelmem lazım. Ok tuşuna basıyorum. Daha sonra buradan tüm kanalları ve ilk kurulum için tüm ayarları silmek ister misiniz? Cihaz kapanıp açılacak diyor. Evet'e basıyorum arkadaşlar. Ok tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi televizyonumuz yeniden başlatılıyor. Bilgiler gelsin arkadaşlar, onu bekliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan televizyonumuzun dilini seçiyoruz. Türkçe olarak seçili. Ok tuşuna basıyorum. Erişilebilirlik ayarını değiştirmek istiyor musunuz? Evet'e dokunuyorum arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi yüksek kontrast, büyütme gibi ayarlar var. İleriye bastım. Türkiye seçili. Tekrardan buradan arkadaşlar mağaza modumu, ev modumu olarak ilerliyorum. Ev modu olarak seçiyorum. OK'ye basıyorum. Buradan arkadaşlar doğal mı, dinamik mi olarak mesela burada gördüğünüz gibi aradaki farkı anlayabiliyorum. Ben dinamik olarak seçip ilerliyorum arkadaşlar. Buradan arkadaşlar gizlilik ayarlarını kabul ediyoruz. Buradan arkadaşlar A internet ayarları var. Burada hangi şebeke türünü kullanacaksak arkadaşlar kablolu erişim ya da kablosuz erişim bunu seçip ilerliyorum arkadaşlar. Buradan artık ağımıza bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde daha sonra kur seçeneğine ben dokunmak istiyorum. Ya da direkt buradan Wi-Fi ağına direkt bağlanabilirsiniz. Buradan arkadaşlar hangi yayın tipini kullanıyorsanız arkadaşlar onu seçip buradan şifreli kanalları tarama seçeneğini açık ya da kapalı yapıp ilerliyoruz. Daha sonra buradan arkadaşlar kurulum tipi standart ya da buradan eğer D-Smart tarzında şeyleri kullanıyorsanız arkadaşlar TV bu. Ben kullanmadığım için kurulum tipini standart olarak seçiyorum ve ok tuşuna basıp ilerliyorum. Buradan arkadaşlar eğer anten tipiniz direkse yani ben apartmanın antenini kullanıyorum ortak anten olduğu için buradan arkadaşlar bunu seçmemiz gerekiyor. İlerliyorum. Daha sonra buradan arkadaşlar buradan TürkSat seçili alta da iniyorum arkadaşlar. Hangi uyduları kullanıyorsanız onu seçmemiz gerekiyor. Bu şekilde ben Hotbird Today seçmek istiyorum. İki uyduyu kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde OK'ye basıp devam ede basıyorum. Ön ayar yüklemek istiyor musunuz? Hayır diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uyduyu artık bu şekilde kanalları aramaya başlıyor. Bu şekilde arkadaşlar kanalları bulacaktır. Hani biraz uzun sürebilir. Gördüğünüz gibi kanalları bulmaya başladı. Şuradan taramayı iptal edelim arkadaşlar. Zaten tekrardan ekleyeceğiz kanalları. Onu da göstereceğim. Buradan gördüğünüz gibi kanallar gelmeye başladı. Bunun için arkadaşlar tekrardan çıkıyorum. Kanalları tekrardan taramak için şu şekilde Home tuşuna basıp
kuruluma geliyorum arkadaşlar. Buradan TKS kurulumu var. Onu seçip buradan arkadaşlar çalışma şeklini seçiyorum esnek olarak. Güncellemeyi başlat seçeneğine dokunmam gerekiyor. Güncellemeler taranıyor. Bu güncel kanalları artık listeliyor arkadaşlar. Bu şekilde kanalları ekleyebilirsiniz. Buradan formatını seçiyorum. TürkSat servisleri yükleniyor diyor. Bu şekilde arkadaşlar artık güncel kanalları gördüğünüz gibi sıralı olarak yaptı, getirdi. Bu şekilde arkadaşlar Vestel Smart TV'lerde ilk kurulumu yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.